Ya evet dostlar. Yine bir cumartesi akşamı, pazar akşamı canlı yayında sizlerle beraberiz. Erkan'cığım bir saniye susar mısın? Yayındayım. Erkan'a ben yayına başlamadan arkadaşlar sus dedim ama Erkan ısrarla konuşuyor. Çünkü neden? Şu an tesisatını kurdu. Gökyüzündeki hareketlenmeleri çekiyor. Evet, bu akşam konuklarımdan UFO Hunter Erkan Sevimli ve sevgili Evren Afat benle beraber olacak. Yine bir canlı yayındayız. Yuşa Tepesi gizemleri hakkında sohbet edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Yorumlarınızı okuyamadım. Burasını konuşmadan bir giriş yapmak istedim. Görüntüleri göstermek istedim sizlere. Gördüğünüz gibi burası Yuşa Tepesi'nde birçoğunuzun bilmediği çok eski bir manastır. Manastırın kalıntılarını biraz evvel dolaştık. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Yorumlarınızın birçoğunu okuyamayacağım. Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Moderatör arkadaşlar mutlaka cevap verecektir. Sohbetimizi yapacağız. Yorumlarınızı okuyamıyorum diyenlere şimdiden haklarınızı helal edin. 2 haftadır hepiniz merak ediyorsunuz. Niye video yok? Niye video yok? Çok güzel videolar yakında arkadaşlar. Ben de bu video yokluğundan dolayı en azından canlı yayınlarla sizlerle beraber olmak istedim. Yine Türkiye'de Ziyaretçiler kanalının yaptığı bir ilki yaptık. Daha önceden kimsenin çekmediği çok gizemli bir yere canlı yayın yapıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Kameramızı döndürelim. Daha gündüzden geldik buraya. Sevgili Erkan Sevimli burada kamerasını, ışığını koydu. O gökyüzündeki hareketlenmeleri çekiyor. Daha önceden Erkan burada Yuşa Tepesi'nin kabrinin orada bir yeşil ışık süzmesi yakalamıştı. Sionex kamerasıyla. Şimdi de yukarıdaki görüntüleri alıyor. Şurada bir kameramız yine çekim yapıyor. Şurada surların üstündeyiz. Sevgili Evren kardeşim, şöyle yapacağım. Şimdi biraz sonra sohbete başlayacağız. Evren tanışacak kendinize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an internetin izin verdiği sürece burası Yuşa Tepesi'nin altındaki, aslında rivayetlere göre Yuşa Manastırı deniliyor. Kalıntılar gayet net. Şurada internet izin verdiği sürece, çünkü bazı yerlerde görüntü kaybolabilir. Moderatör arkadaşlar izin versinler. Şu duyduğunuz ses, Erkan bunu size izah edecek. Frekans sesi veriyor. Burada zamanda büyük ihtimalle bir kuleymiş. Bu kulenin aşağı inen merdivenleriymiş. Gördüğünüz gibi şu an internet izin veriyor. Sanırım donma yok. Görüntü net galiba arkadaşlar. Şuraları size çekmek istiyorum. Ormanın içinde birçoğunuzun belki de haberi olmayan eski Yuşa Manastırı. Çok eski olduğu rivayet ediliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Aslında buranın videosunu da çekebilirdim ama canlı yayında sizlerle canlı görmek daha iyi oldu. Bu tarihi dokuyu hep beraber
Ziyaretçiler kanalında ilk ziyaretçiler ailesi olarak seyrediyoruz. Şu an kopma yok yayında. Şöyle gidebildiğim kadar gideyim. Çünkü buralarda yapılar devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten yıllardır biliyorsunuz 1,5 sene ziyaretçiler kanalı açtığım günden beri hep Yuşa Tepesi'nin gizemiyle ilgili Yuşa Tepesi'nde çok canlı yayınlar yaptım. Ama eminim ki birçoğunuzun böyle bir yerden haberi yoktu diye düşünüyorum. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Yorumlarınızın şu an hiçbirisini okumuyorum. Yorumlarını okuyamadıklarım lütfen gönül koymasınlar. Ve bir gün şurada zaten göreceksiniz arkadaşlar. Yerlerde kale kalıntılarından kalma böyle işlenmiş taşlar var. Şöyle tekrar konukların oraya doğru gidelim. Ve yavaş yavaş sohbetimize başlayalım. Şimdi çok enteresan şeyler var arkadaşlar. Onları da göstermek istiyorum size. Şu an zamanda manastır, kilise veya kale olarak kullanılan bölgede içinde dolaşıyoruz. Burada mesela çok enteresan taşlar bulduk. Şöyle gördüğünüz gibi bakın yakından göstereceğim. Böyle farklı desenlerde işçilik yapılmış böyle taşlar var. Mesela bana şu çok enteresan geldi. Böyle 2 tane delik var. Sanki bir anahtar oyuğu gibi. Şöyle sütunlar var. Şöyle gördüğünüz gibi kesilmiş taşlar. Mesela şu da çok güzel. Büyük ihtimalle böyle bir işçilik, bir mermer. Şurada bir oyması var. Ve şunun yarısı ne olmuş bilmiyorum. Şöyle bir oyuk. Büyük ihtimalle temizlense üstünde bir takım desenler vardır. Şimdi yavaş yavaş sohbetimize başlayalım. Konuklarımızı bulabilirsem, konuklarımız kendi dünyalarına daldı arkadaşlar. O yüzden şimdi bulabilirsek öncelikle sevgili şöyle yapacağım. Onlarla sohbet ederken ben yorumlarınızı okumaya çalışacağım. Evet. Yanlış oldu, pardon, özür dilerim. Sevgili Evrencim, kendinden biraz bahseder misin? Evet, herkese merhaba. Adım Evren Afat. Galaktik enerji, biyoenerji uzmanıyım. Ama değişik konularla da ilgileniyorum. Hobim diyebilirim. Yıllardır bunlarla ilgili kitaplar okuyorum. Piramitler özellikle ilgi alanım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Evrencim, moderatör arkadaşlar, Evren'in sesi az mı geliyor, normal mi geliyor? Söyler misiniz lütfen? Mikrofon kullanmıyoruz çünkü. Evet, mikrofon kullanmıyoruz. Sesim umarım iyi geliyordur. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor. İyi geliyor. Az. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapacağız. Evrencim, ben tutayım. Sen şöyle yaparak. Evet. Şimdi öncelikle tekrar herkese merhaba. Çok yorulduk, çok terledik. Onun için kusura bakmayın. Gerçekten inanılmaz terledik. Dağ, tepe, bayır. Şimdi arkadaşlar genelde piramitlerin baş kısmından, bunu Hakan Yedican da birçok kez anlattı. Zirvesinden her zaman bir frekans çıkar. Frekans alırsınız. Burada da aynı şeyi Erkan Sevimli abim yakaladı. Yuşa Türbesi'nde yaptığı bir çekimde bu civardan yeşil bir ışık aldı. Onun için bugün buradayız. Aslında Yuşa Tepesi eskiden burada bulunan manastırdı. Bu manastırın üzerine Yuşa Tepesi kurulmuş. Tabii çok eski kayıtlarda, yani bu kilise de burada yokken, manastır da yokken, buradan geçen gemicilerin bu tepeye doğru dönüp selam verdikleri, saygı duruşu gerçekleştirdikleri zaten birçok kitapta anlatılıyor. Burası her zaman kutsal bir tepe olarak kabul edilmiş. Ve siz de biliyorsunuz, buradaki bütün hikayelerde bir şekilde Hızır Aleyhisselam her zaman geçiyor bir şekilde. Burada daha önce Apollon Tapınağı, ondan önce Ay Tapınağı,
Belki çok daha önce işte İnan'la işler için tapınaklar vardı. Tıpkı Ayasofya gibi. Ayasofya'da daha önce kiliseydi. Ondan önce Ay Tapınağı vardı. Ondan önce Apollon Tapınağı vardı. Yine çünkü kutsal mabetler hep aynı yerler üzerine kuruluyor. Çünkü buradaki enerji akışlarından dolayı. Bugün buradayız. Bugün buraya niye geldik? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugün buraya gelmekteki sebebimiz uzun bir ay evvel UFO Hunter Erkan Sevimli kanalından da takip edebilirsiniz. Yuşa Tepesi'ndeki türbeyi ziyarete geldiğinde kamerasıyla bir çekim yapıyor ve o çekimde tam bu bölgede navigasyonla ölçtük. Yani kabrin baş tarafından güneybatı kısmına baktığınız zaman ormanın içinde bu tarafta yukarıdan aşağı yeşil bir ışık yakalıyor. Ve daha sonra tabii biz bunu ben birçok canlı yayında da bahsettim sizlere. Yuşa Tepesi'nin gizemi, Yuşa Tepesi'nin bulunuşu, Kanuni Sultan Süleyman'ın neydi, Yahya Efendi miydi? Yahya Efendi. Yahya evet. Efendi'nin rüyasında görüp daha sonra orada bir çobana sorması, çobanın bütün hayvanlarının bütün bölgede otladığını fakat bu bölgede otlamadığının üzerine Yahya Efendi'nin o etrafı çevirip Yuşa Türbesi olarak adlandırılıyor. Evet. Daha sonra yıllarca gizemini koruyarak giriyor. Kimine göre Yuşa Tepesi'nin altında bir piramit olduğu söyleniyor. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Şimdi yani bu enerji çıkışlarına baktığımız zaman bunu tabii Hakan Yedican biliyorsunuz, kendisi frekanslar konusunda uzman. O da birçok kez söyledi. Burada bir enerji çıkışı var. Burada büyük ihtimalle bir mağara olduğunu düşünüyorum. Çünkü okuduğum bazı eski eserlerde bununla ilgili bilgiler gördüm. Burada bir mağara var ve hatta bazı kitaplarda Hazreti Meryem'in kabrinin bu mağarada olduğu. Büyük ihtimalle burada eskiden bir piramit vardı. Şu gördüğünüz duvarlar buradaki eski manastıra ait duvarlar arkadaşlar. Sadece bu duvarı kalmış. Çok bir parçası yok. Fakat Taşlar falan çok enteresan değil mi? çok enteresan. Çok parçalar. gerçekten işlenmiş. Hatta biraz ileride bir tane sütun gördük. Büyük bir sütun. Aşağılarda da var. Aşağılarda da var. Evet. Hatta aşağıda çapraz dizilmiş. Çok ilginç. Bunları tabii daha sonra illaki yayınlayacak. Video çekeceğiz mutlaka. Serhat. 2 tane küçük minik dikili taş gördük aşağıda. Yani gerçekten enteresan bir yer. Burası araştırılmaya muhtaç. Biz de bugün bunun için buradayız. Kızılötesi kameralar, işte her gözün göremeyeceği, her kameranın göremeyeceği ayrıntıları yakalayabilecek özel teknolojiler. Bunlar Türkiye'de bulamıyorsunuz. Yurt dışından getirilmiş pahalı kameralarla bugün burada çekimler yapacağız. Peki Evrencim, Evet. ziyaretçiler ailesi seni de tanısın. Sen nelerle ilgileniyorsun? Bu konulara nereden? Kimsin? Biraz bahseder misin? Ben kimim? Adım Evren, 41 yaşındayım, Gümüşhaneliyim aslen. 6 yıldır biyoenerjiyle ilgileniyorum. Tabii UFO'lar, uzaylılar, mağaralar özellikle benim ilgi alanlarım. Bu tür konuları araştırıyorum. Kadim tarihi çok merak ediyorum. Kadim tarihi araştırıyorum. Çünkü bizden gizlenen çok fazla şey olduğunu biliyorum. Bizzat biliyorum. Onun için bunların peşindeyim. İnsanlar şifa bulsun diye uğraşıyorum. Biyoenerjiyle ilgileniyorum. Ve insanlar doğru bilgiyi, doğru tarihi, gerçek ilimi, bilimi öğrensinler diye gayretleniyorum. Onun için bugün burada Serhat Bey'le ve Erkan Bey'le beraber Yolumuz bir şekilde kesişti. kesişti. İnşallah bundan sonra da Ve sık sık görüşürüz. sen de ziyaretçiler ailesi gibi ilk defa böyle bir yer gördün. Biliyorsun bizim evet. kanalımızdaki bütün videolar ilk defa ziyaretçiler ailesi görüyor. Evet, kesinlikle. Bu arada Serhat Bey'i tebrik ediyorum. Kimsenin girmeye cesaret edemeyeceği, hatta önünden bile geçmeyeceği yerlere giriyorlar, çıkıyorlar. Ben de bugün onlara güvenerek buradayım. Şu an bir ormanın içindeyiz. Etrafımızdan hayvanlar geçiyor, sesler geliyor ama gönlüm çok rahat. Ve çok eski bir tarihin içindeyiz değil mi? Çok eski, kadim bir yerdeyiz. Enerjisi nasıl sence şu an? Harika bir enerjisi var. Değil mi? Ve birazdan burada çekeceğimiz görüntülerde de bence çok ilginç şeyler göreceğiz. Şu an zaten Erkan devamlı gökyüzünü tarıyor. Biraz da Erkan'a doğru gideyim. Evet. Dostlar şöyle yapalım. Evrencim devam edeceğiz. Tabii ki. Ortamımız çok engebeli olduğu için oturarak yayın yapmaktan ziyade şöyle biraz da şu bakın tarihi sütunlar. Burası bir zamanlar belki bir manastırdı, belki bir kiliseydi. Şu an böyle kalıntıları var. Dediğim gibi geldik. Erkan gökyüzünü tarıyor. Bir yandan sözü şimdi ona vereceğim.
Tekrar yeni gelenler hoş geldiniz. Yorumlarınızı okuyamıyorum. O yüzden yoruma gitti kafam. Kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Sesten dolayı. Erkancığım. Allah. Şunu tutsana sen kendi. Sen tut, ben şu işi ayarlayayım. Sen konuş Erkancığım. Dur. Elimi çekeyim. Canlı yayında bazen böyle aksaklıklar oluyor arkadaşlar. Sen konuş. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Biraz sesli lütfen. biliyorsunuz bu Yuşa Tepesi'nde yeşil bir ışık görüntülemiştim. Ben sana tutayım şöyle. Bu ışığı ilk önce ne olduğunu bilemedim tabi, ama araştırdıktan sonra bu Bosna piramitlerinde ve Meksika piramitlerinde bu şekilde gökyüzüne kalem şeklinde ışıklar gittiği ve bunun görüntülendiği bilgisine ulaştım. Bunlar belgelenmiş, var böyle şeyler. Zaten o videoyu paylaştım. O videonun açıklama kısmında linkler var. O linkleri izlerseniz, dakikalarını da yazdım. Bununla ilgili bilgilere oradan ulaşabilirsiniz. Meksika'da ve Bosna'da piramitlerin bu şekilde gökyüzüne ışın gönderdiği, bu yani kanıtlanmış, çekilmiş, bunun videoları, görüntüleri var. Ondan sonra daha sonra burada araştırdım. Denizden 200 metre yükseklikte burası. Burada bir gizli piramit var mıdır? Beni o doğrultuda yönlendirdi hislerim. Buraya tekrar geldik. Burada şimdi farklı bir şey deneyeceğim. Amerika Utah'ta Skinwalker çiftliği ile ilgili History Journal'da biliyorsunuz belgesel yayınlanıyor. Orada Travis Taylor'ın başkanlığında. Burada yeni bir teknik deniyoruz. Orada... Şu an ne yapıyorsun? Mesela şu an verdiğin ses frekansından bahseder misin ziyaretçilere? Evet. Şimdi Skinwalker çiftliğinde ses frekansını yaydıktan sonra kısa bir süre sonra UFO görüntülüyorlar. 192 Hz'de bunu şey yapıyorlar. Yaklaşık 10 dakika sonra falan UFO görüntülüyorlar. 192'yi deniyorum. Birkaç tane daha frekans var. O frekanslarla hoparlör ve cihaz sayesinde devamlı hertz sinyali gönderiyorum. Peki Erkan, şu an mesela onu kurduğundan beri bir hareketlenme oldu değil mi gökyüzünde? Ya çok oldu. Kaçırdım. Biraz da yayın şeyi vardı. Burada hazırlıklarımız falan vardı. Foto kapan kurduk. Bizi foto kapan çekiyor. Kızılötesi narshot çekiyor. Şu anda etrafımızda bir şey varsa onlarla da tespit edebileceğiz. Ayrıca bir tane Sionex'im direkt gökyüzünü çekiyor. Devamlı kayıt alıyor. Sen bir yandan bende çekiyorsun. de bir tane daha var. Onunla da çekiyorum. Çok umutluyum. Ultraviyole ışıklarımız var, kızılötesi ışıklarımız var. Hem ses sinyali veriyoruz. Yani buradan elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu daha önce Türkiye'de denenmedi. Peki Yuşa Tepesi'ne geldiğin zaman, kabre çok ziyarete geldin, Yuşa kabrine. Böyle bir yer olabileceği aklına gelir miydi hiç? Ya burayla ilgili zaten birçok şey var internette. Ama ben daha önce bana soranlar da oluyordu. Yani ben sadece kendi çekimlerim için garanti verebilirim. Çünkü internette her şeyi biliyorsunuz, inanılmıyor. Yani çok kirli bilgi var. Ama tabii bazı fikirlerim vardı, ama ben biraz meslek alışkanlığı herhalde, her şeye önce bir tereddütle yaklaşıyorum. Sadece ihtimal olarak değerlendiriyorum. Ama burayla ilgili gizli piramit olduğu yönünde çok yüksek bir hissim var. Zaten bu Türk piramitleriyle ilgili bende notlar var. Onları birazdan anlatacağım. Bu Çin'de piramitler var. Türk piramitleri olduğu söyleniyor. Hatta İstersen ikinci bölümde biraz soluklan. Tamam. Ona göre ben biraz yorumları okuyayım. Sonra ama tekrar... şunu bilgiyi vereyim. Bu piramitleri arkadaşlar şey yapıyorlar. Sivri noktasını körleştiriyorlar. Üstüne toprak örtüyorlar ve çamlandırıyorlar. Niye çamlandırıyorlar? Çünkü çam yazın bile dökülmüyor. Arazide bir şey saklamak istiyorsanız en uygun bitki türü çamdır. Burası da sırf çamlık. Buradan Karadeniz'e kadar hep meşe. Trakya tarafı meşeyken niye bu Yuşa Tepesi, Beykoz Tepesi çamlık? Burada ne gizlenmek isteniyor? Bu yapının aşağısına indik. O dikili taşlar var. Bir patikaya ulaştık. O patikanın orada bazı kayalar bulduk.
piramide bağlı bir şey miydi, değil miydi? Tabii işin uzmanı olmadığımız için bilemiyoruz ama orada bir patika yola ulaştık. Onları daha sonra yayınlayacağız. Ve Evren de doğruladı beni. Genelde böyle mesela bu manastır buraya yapıldıysa, değil mi Evren? Bura boş yere yapılmıyor. Çünkü bunun altında gene bir şey var. Tabii. Kadim ibadet yerleri her zaman aynı noktalara yapılıyor. Yani bir yerde mesela az önce de aynı örneği verdim. Ayasofya, daha önce kilise, ondan önce Ay Tapınağı, ondan önce Apollon Tapınağı, ondan öncesini bilmiyorum. Mesela, Her uygarlık bir şey olarak değerlendiriyor. Kudüs de aynı. Evet. Her zaman çünkü orada müthiş bir enerji çıkışı var. Onun için orayı ibadethane olarak her zaman Tanrı'ya bir ibadet yeri olarak her zaman bütün gelen dinler orayı aynı şekilde üstüne inşa etmiş. Burası da aynen böyle bir yer ve en kadim ibadethanelerden biri bence burası. Hatta şunu söyleyebilirim. Burada bulunan piramit çok toprağın altındadır diye düşünüyorum. Öyle kolay bulunmaz çünkü Mısır piramitlerinden bile eski bir piramitten bahsediyoruz. Evet. Sen piramitlerle ilgili daha sonra. Şu notları söyleyeyim mi ben şimdi? Tamam, ben sen söylerken biraz yorumları okumaya çalışayım. Şöyle yapayım. Evet dostlar, dediğim gibi sevgili Erkan'la beraber, sevgili Evren'le beraber geldik. Şimdi biraz yorumlarınızı okuyayım. Biraz dinlenirken orada bir ses geldi, tamam. Dediğim gibi çok eski bir uygarlık. Bir de Erkan'ın dediği gibi hep çam ağaçlarıyla belli yerleri gizliyorlar ve mutlaka bazı şeylerin gizli kalması için ya korku hikayeleri ortaya salıyorlar ya farklı hikayeler sunuyorlar. Erkan'cığım gel istersen otur böyle. Şuraya. Rahat rahat. Şimdi önce bir yorumlara bakalım. Evet, pazar akşamı Ziyaretçiler kanalındayız. Canlı yayındayız. Yuşa Tepesi'ndeki piramidin sırrı, Yuşa Tepesi'nin gizemi, Yuşa Tepesi'nin, Yuşa kabrinin altında Erkan'ın, UFO Hunter Erkan Sevilmemiş'in videolarında tesadüf eseri de görüntülediği yeşil, yerden çıkan yeşil bu noktadan çıktığını tespit ettik ve burayı araştırırken böyle bir kalıntıyla karşılaştık ve burada canlı yayın yapmaya karar verdik. Erkan'cığım evet. Şimdi yorumları sonra okuruz. Arkadaşlar, Türk bilim adamı Kazım Mirşan. Bu beyefendi bu konuyla ilgili çok araştırmalar yapmış. Hatta bu bilinen Mısır piramitlerinin bile Türk piramitlerinden gelen teknikle yapıldığıyla ilgili Maya, İnka, Aztek bu piramitlerin de Türk piramitleriyle oradan gelen bilgilerle yapıldığını arkadaşlar delillendirmiş, iddia etmemiş, delillendirmiş. Yani bunu araştırın. Türk bilim adamı Kazım Mirşan. Yani bu piramit olgusunu, bu tekniği, bu bilgiyi Maya, İnka, Aztek ve Mısır piramitlerinin mumyalama tekniklerinin Türk piramitlerinden alındığını Türk bilim adamı Kazım Mirşan delillendirmiş. İddia demiyorum, bakın delillendirmiş. Kazım Mirşan, Türk bilim adamı. Bunu araştırın. İlk piramitler milattan önce 5000 ila 15000 yılları civarlarında. Bunu yapan ilk medeniyet Uygurlar. Çin hükümeti bu Türk piramitlerinden rahatsız oldukları için tepe noktalarını köreltip üstüne toprak doldurup... Bir saniye. Arkadaşlar görüntüde sıkıntı var mı şu an? Bir moderatör arkadaşlar yardımcı olabilirler mi? Şu an bir WhatsApp'tan mesaj geldi, görüntü dondu diye. Yam gidiyor. Ne gidiyor anlamadım. Moderatör arkadaşlar bir yazabilir misiniz? Görüntüde bir sıkıntı var mı? Donma ve gitme gibi bir şey. Ona göre arada bir donuyor. 5 saniye. Devam, yayın güzel. Tamam Erkan'cığım Tamam. Kusura bakma bazen not giriyor yayın donu diye. Değil. Şimdi biz Canlı yayına böyle şeyleri var. Bilgileri aktarmak istiyoruz. Bir de niye biliyorsunuz? Bu bilgiler saklanıyor, gizleniyor. Belki yayına koyacağız, kaldırılacak. Evet. Anladınız mı? Yani burası
Yuşa Tepesi'ne 20 metre mesafede bir yer. Burası niye bilinmiyor abi? Çok da belli etmeyelim, gelip bizi Yani niye yakalamasınlar. bilinmiyor yani? Böyle bir şey olur mu? İstanbul'da Yuşa Tepesi'ni bilmeyen var mı? Yoktur. Yok. 20 dakika mesafede burayı niye gizliyorsunuz? Bu yayın silinecek. En azından canlı yayında bilgimizi verelim yani. Çin hükümeti bu Uygurların yaptığı Türk piramitleri, o beyaz piramit var. Bunlardan rahatsız oldukları için üstünü köreltip üstüne toprak doldurup en iyi saklama şekli olan çamlarla kapatmışlar. Ve daha sonra bu ismi de dikkat edin, araştırın arkadaşlar. Çok değerli bir beyefendi. Çok değerli bir beyefendi. Buradan selam olsun. Selam olsun. Oktan Keleş. Evet, selam Oktan olsun. Keleş. Kan baba. Selamın aleyküm. Oktan Keleş. Doğru. Ve bu piramitlere giriyor arkadaşlar. Evet. Giriyor. Türk piramitlerine giriyor. İçerisinde buldukları Türklere ait semboller, heykeller, tabletler, bunların hepsinin görüntülerini alıyor. Kurt başları. Hani bunlar Türk piramidi değildi? Evet. Niye gizliyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Bir gün her şey ortaya çıkacak. Doğru Evet, mu Serhat? kesinlikle, Bu senin kesinlikle. Evet. sloganın değil mi? Evet. Ya, Ay yıldızlı semboller, Türk tabletleri, kurt başları buluyorlar Çin'de, toprağın altında saklanmış Türk piramitlerinin içerisinde. Üstüne çam ekilmiş, aynı buradaki gibi. Hayırdır? Hayırdır? Aynı. İşte Neyi gizliyorsunuz? bizim şey gibi Erkan, Rum yetimhanesine giremememiz gibi. Aynı şey. Neyi gizliyor? Dikkat ediyor musun Erkan? Hep gizlemek istedikleri yerlerde ya bir korku hikayeleri yayıyorlar veyahut da Ya bu şeyle ilgili Evren sen de anlatsana. Şimdi tek ben anlatırsam diyecek ki bu uçmuş. helal Bu olsun Erkan. Sesin çok güzel çıktı. Türklerin bir geleneği mi bu? Saklamak istedikleri, gizlemek Tabii. istedikleri olan yerlere ne yapıyorlar? Sen Evet, anlat. Evet. Erkan. Mesela Türkler bir sır, bir mağara veya gizemli bir şey saklamak istedikleri zaman, gizlemek istedikleri zaman oraya bir türbe inşa ederler. Böylece orası dokunulmaz Ve olur. bir takım korku hikayeleri yayarlar. değil mi? Yayarlar, zaten türbeye karşı bir saygı vardır. Bugün devlet bir tane türbeyi yıksın göreyim. Tabii. 2023'teyiz. Halk ayağa kalkar. Tabii. Onun için böyle yerlere türbeler gizlenir. Aslında birçok türbe boştur. İçinde türbe yoktur birçok yer. Altında ya bir giriş ya da bilmemizi istemedikleri Bir tane daha yumuşak. kadim bir sır vardır. Artı Erkan Bey'in de söylediği gibi Türk piramitleri 2. Dünya Savaşı'nda bir İngiliz pilotun Çin üstünden yaptığı bir uçuş sırasında görüntülenmiştir. Çok net şekilde görülmektedir. Fakat Çin burayı ağaçlandırmıştır, gizlemiştir. Yani düşünsenize, siz bir piramit bulsanız ülkenizde bunu gizler misiniz? Yoksa Mısır piramidi gibi halka mı açarsınız? Açarsınız. Çünkü tarih değişir. Evet, tarih değişir. Neden? Çünkü Türklerin, yani Uygur Türklerinin Atatürk'ün de dediği gibi Mu kıtasından Mu milleti karaya Uygur Türk'ü olarak çıkmıştır diyor Atatürk. Uygur Türk'ü ne demek? Uygur ne demek? Çağının ötesinde, çağının ilerisindeki Türkler demek. Dediği gibi Erkan Bey'in de buradan Kan Baba Oktan Keleş'e selam olsun. Kendisi gerçekten bu konuda Türk dünyasına, kadim Türk tarihine çok katkısı olmuştur. Hala da olmaktadır. Saygılarımı sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Gerçekten bu iş böyledir ve bunun gibi daha birçok türbe var. Bunların hepsini inşallah zamanla hep beraber gideceğiz, göreceğiz, keşfedeceğiz. Orada türbe olmadığını, piramit olduğunu veya yeraltı şehirleri olduğunu veya kadim tabletlerin orada saklandığını hep beraber göreceğiz. Ki Hitit tabletleri, Truva'da bulunan, Çanakkale'de bulunan Abdülhamit Han zamanındaki tabletler, yine Sümer'le bağlantılı olan tabletler, Abdülhamit Han'ın emriyle bir caminin temeline gömülmüştür. Üzerine cami yapılmıştır. Yine aynı mantıkla yapılmıştır. O tabletler kimsenin eline geçmesin. Yanlış hatırlamıyorsam 14 veya 18 büyük taş tablet. İçinde çok önemli bilgiler var. Abdülhamit Han bunu niye yapmıştır? Çünkü bütün dünyadan, o zamanki İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan bu tabletleri incelemek için ısrarla ekip yollamak isterler Abdülhamit Han'a. O da bunu mecburen kabul eder o dönem. Fakat kendi ajanlarını da gönderir. Hatta ismi Hasan'dır gönderdiği ajanının.
Bu ajan burada bu tabletlerde çok özel bilgiler olduğunu söyler ve Abdülhamit Han'a der ki başka yerde 15-16 daha tablet var fakat bu yurt dışından gelen adamlar bunu bilmiyor. Abdülhamit Han da onları gömdürür, üzerine cami yaptırır ve hala da o caminin temelindedir. Caminin ismi belli mi? Aklımda değil, aklımda değil ama mutlaka kitaplarımda, notlarımda var. Mutlaka oraya da gideceğiz, oraya da bakacağız. Evet. Şimdi biraz bir iki saniye şeyi okuyalım, yorumları okuyalım. Ben de Türkoğlu Türk'üm. Evet, çok güzel 59 RS. Evet dostlar, bir 5 dakika bakalım nasıl gidiyoruz. Sevgili Erkan, sevgili Evren çok güzel bilgiler verdiler. Evet, ırkçılık yapmayalım. Şu an yorumlarınızı okuyamam. Biraz yorumlarınızı okumak istiyorum. Sorularınız varsa konuklarıma sorularınızı sorun. Sevgili moderatör arkadaşlar, demin yazıldığı gibi ırkçılık veya farklı sloganlar, farklı provokatörlük yapanlar olursa lütfen hepsini yasaklayın. Ricamdır. Biz burada politik, siyasi, ırk konusunu konuşmuyoruz. Bizim kanalımız gizemleri araştıran, gizli bilgileri ortaya çıkartan, hiç kimsenin siyasi, dini, ırkına laf söyleme hakkını olmayan, hiçbir zaman da söylemeyen araştırmacı, paranormal dünyayı araştıran, gizemleri araştıran, Türkiye'de kimsenin girmeye cesaret edemediği yerlere girmeye çalışan ziyaretçiler kanalındasınız. O yüzden sevgili Ata, sevgili Volga, sevgili Ebru burada mısınız bilmiyorum. Bu tarz siyasi ve kesinlikle kanalımdan atın ve gitsinler. Şimdi sevgili Erkan buraya geldiğimde dediğim gibi cihazlarını kurdu ve ses frekansını verdi. Ondan sonra gökyüzünde bir hareketlenme oldu. Sorunuz varsa sorularınızı alalım. Daha sonra Erkan'ın söyleyecekleri var, ona dönelim. Şu an binlerce yıldır burada hala toprağın altında keşfedilmeyi bekleyen bir takım surların Yuşa Tepesi'nden çok yakın eski Yuşa Manastırı olduğu rivayet edilen ve birçok enerjinin topladığı ve şu an üçümüz de bu enerjiyi çok rahat alıyoruz. Değişik bir yer. Sorunuz varsa sorunuzu alalım. Görüntüde sanırım sıkıntı yok arkadaşlar. Bu akşam yalnız şuna dikkat ettim. Hiç kimse ne süper teşekkür atıyor ne süper sticker atıyor. Hiç kimse de katıl butonundan katılmıyor. Üzüldüm. Sorunuz var mı arkadaşlar? Videonun başında sorularınızı okuyamadım. Hazreti Yuşa aslında Hazreti İsa'dır ve çarmıha gerildiği yer mezarının olduğu yerdir. O konu hakkında biraz sanki araştırman gerekiyor diye düşünüyorum canım kardeşim. Görüntü sesi çok iyi, çok güzel. Yuşa Tepesi'nde boyut kapısı olabilir mi? Yuşa Tepesi'nde boyut kapısı bence var. Bence var. Çünkü Yuşa Tepesi'nin kabrinde cehennemin anahtarının olduğu rivayet edilir ve bu anahtarın, cehennemin kapısını açan anahtarın yüzyıllardır arayıp bulmaya çalışıp şeytanla işbirliği yapan bir takım güçler bu anahtarı bulup şeytanın ve askerlerini çıkartmaya çalışırlar. Biliyorsunuz bu ritüellerle ilgili, bu güçlerle ilgili. Gökher'cim hoş geldin Katıl ailesine. İlk sen geldin. 34 dakikalık canlı yayındayız. Türkiye'de belki hiç kimsenin daha görüntüleyemediği Yuşa Tepesi'nin ormanın içindeki eski bir manastırdayız. Kalıntıların arasındayız. Gizemli bir noktadayız. Sevgili konuklarım Ufo Hunter Erkan Sevimli ve biyoenerji uzmanı Enver Afat beraberiz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Eski bir İncil bulundu. Oğuzhan Aslan doğrudur. Sorunuz var mı dostlar? Sorunuz mesela o biraz evvel canlı yayının başına gösterdiğim taşlar çok ilginçti. Özellikle o Enver o gördüğümüz hani böyle anahtar deliği gibi olan taş gibi çok enteresandı. Gerçekten ilginçti. Hatta biraz aşağıda onları tabii getiremedik. Evet. Büyük taşlar. Böyle minik dikili taşlar var. Gerçekten çok enteresan. Ne olduklarını ben de merak ediyorum açıkçası. Üzerlerini iyice kazıdık, baktık bir yazı bulabilir miyiz diye. Bir yazı bulamadık ama orada 2 tane küçük böyle dikili taş var. Biz bayağı aşağılara kadar da... Patika yolun başladığı yer. Sanki bir işaret gibi. Evet, sanki bir işaret gibi. Biz bayağı aşağılara indik. Aşağılar daha ilginç fakat hava karardığı için tabii canlı yayına geçmemiz gerekiyordu. Evet. Mutlaka burada araştırmaya devam edeceğiz. Burada bir şeyler oldu. Aşikar zaten. Evet. Yani aslında biz bu gece Yuşa Tepesi değil, yıllardır araştırdığımız üstadlarımızın, hocalarımızın yazdığı kitaplardan araştırdığımız Yuşa Tepesi'nin gizemleri say bitmedi. Sen daha önceden böyle bir yerin olduğunu hiçbir sosyal medyada duymuş muydun? Hayır. Burayı ben görünce şok oldum. Ya ortalık bildiğiniz tarihi eser dolu. Evet. Her yerde taşlar, sütunlar, şunlar, bunlar. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Biraz da şu görüntüleri, çünkü ziyaretçiler ailesi sever bu tarz şeyleri izlemeyi. Şöyle yapmak istiyorum.
biraz da şu tarihi dokuyu sizlere göstermek istiyorum. Tabii biz canlı yayın yapacağız diye böyle ışıklandırma falan yaptık biraz. Yani şuraya bakar mısınız dostlar? Şu muhteşem güzelliğe bakın. Muazzam bir güzellik. Şu duvarların tabii zamanla toprak dolmuş. Mesela şurada çok enteresan yine sanırım bir odaymış. Şöyle engebeli yerler. Şu duvar zamanla toprak dolmuş. Burada tabii şöyle mesela bakın şurada aşağıya giden ışığı tuttuğum yerde bir dehliz var. Muazzam yapılar var. Daha fazla aşağılara inmeyeceğim dostlar. Bakın bir tarih. Çünkü internet izin vermiyor. Muazzam bir yapı. Tekrar yayına yeni gelenlere şunları da göstermek istiyorum. Çok enteresan taş yerlerde bakın. Değişik. Mesela şu. Şöyle göstereceğim. Şu bakın. Ne kadar muazzam bir taş. Böyle bir oyuğu var. Kesim. Bunun büyük ihtimalle bir yarısı kırılmış. Şöyle baktığınız zaman. Şu mesela. Bakın. Şöyle bir sembol. Burada bir oyuk. Kenarlarında. Evet. Işığı çok tutmuyorum. Parlama yaptığı için bu dışı yetiyor. Mesela bakın. Şunların ortalarında hep desenler var arkadaşlar. Bakın. Dümdüz bir. Şu mesela en ilginci bu. Sanki böyle bir anahtar şeyi gibi. Şöyle deliği var. Büyük ihtimalle bunun yarısı da vardı. Şöyle bakın. Taş parçaları. Böyle muazzam şeyler. Bakın. O kadar çok var ki her yerdeler. Yani yapı Erkan gökyüzünü taramaya devam ediyor. Şurada da ses frekansı yayınlıyor. Şu an 2200 Hz'lik ses frekansı yayınlıyor hoparlörle. Şu an narşot kameramız bizi çekiyor. Eğer yanımızdan herhangi bir enerji geçerse onu algılasın diye. Erkan gökyüzünü dinliyor. Şöyle şu yine gökyüzüne bakan, geldiğimizden beri kayıt alan narşot, bir de oturduğumuz yere çeken foto kapanımız. Güzel bir yerdeyiz. Şimdi biraz sonra tekrar yorumlarınızı okuyacağız. Yalnız bu ses yayını verdiğinden beri Fatma Kavras, aileden grubumuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, canlı yayınlarda katıl butonuna katılırsanız, süper sticker ve süper teşekkürlerden destek yaparsanız seviniriz. Şöyle oturarak birazcık yorumlarınızı okuyayım. Sevgili konuklarım da araştırmalarını yapsınlar. Bakalım neler oluyor, ziyaretçi ailesi nasıllar. Bugün 187 kişiyiz. Yuşa Tepesi altındaki Yuşa Tepesi'nin gizemlerini araştırmak için UFO Hunter Erkan Sevimli ile çıktığımız yolumuz Evren kardeşimizle kesişti. Böyle doğru insanlarla Rabbim yerlerde karşılaştırıyor. Ben 2,5 yıldır ziyaretçiler kanalı açtığından beri ne diyorum? Doğru bilgiler vereceğiz. Doğru yerler göstereceğiz. Ve doğrudan şaşmayacağız. Rabbim yolumuzu açık edecek. Gece görüş cihazının kızılötesi filtre takıldı. Aşkar kızılötesi filtremiz de var. Ultraviyo ışığımız da var. Her şey. UFO Hunter Erkan Sevimli bu konuda çok profesyonel çalışıyor. Yurt dışı dahil olmak üzere onun çektiği görüntüler kadar net UFO görüntüleri arkadaşlar yok. Bunu açık ve net söyleyeyim. Kanalına girip seyredebilirsiniz. Hello Sydney UFO Hunter. Erkancığım, Sydney UFO Hunter selam verdi sana. Sydney'den UFO Hunter, ismini unuttum. Murat Bey, Murat İlan, Sydney UFO Hunter. Üstad, evet, selam olsun. Sydney UFO Hunter Murat İlhan Bey de dünya çapında UFO araştırmacısı. Birçok seminere katıldı. Sağ olsun, var olsun, yayınımızda şu an. UFO kongrelerine katılıyor. Erhan, hoş geldin. Var mı sorularınız arkadaşlar? Yayınımızın 41. dakikasındayız. Ziyaretçiler kanalında
Yuşa Tepesi'nin gizemlerini konuştuğumuz ve araştırarak bulduğumuz Yuşa Manastırı'nın kalıntılarının üstünde sevgili Erkan Sevin ve Evren Afat'ta sohbet ediyoruz. Üstadım Erkan Hoca'ya sorabilir miyiz? Uzaylılar uzaydan değil de yeryüzüne çıktıkları ihtimali var mı? Erkan, Tüla, çok teşekkür ederim. Soru neydi? Uzaylıların uzaydan değil de yer altından çıktıkları şey mi diye yanlış bir tuşa bastım. Evet. Bir soru vardı, okuyamadım. Şöyle yapalım. Serhat abi mağara videosu bekliyor. Gelecek arkadaşlar. Yakında videolar arka arkaya gelecek. Çok güzel videolar gelecek. Ben şimdi o soruya şöyle diyeceğim. Evet. Benim gibi Amerika'da UFO Hunter Daryl Sims var. O hep böyle sorulan sorulara şey diyor. Bu soruyu sorduğuna çok sevindim. Ben de öyle diyeceğim. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de yerleşmiş bir zihniyet var. UFO dendiği zaman, ben bunu daha önce birçok yerde de söylemiştim. Bir araç işte içinde uzaylı falan. Öyle de var da tabii UFO öyle değil. UFO'nun açılımı tanımlanamayan uçan nesne. Ben UFO çekiyorum. Yani bu %100 dünya dışıdır diyemem. Bu dünya içi de olabilir. Yüksek teknoloji ürünü bir cisim de olabilir. Veya metafizik varlıkları da çekiyor olabilirim. Ben uzaylı çekiyorum demiyorum. UFO tanımlanamayan uçan cisim. Ve çok net çekiyorsun Ben UFO Erkan. çekiyorum. Yani evet. arkadaşlar, ben Erkan'ın çektiği görüntülerin hepsini tek tek inceledim. Hakikaten sosyal medyada dünyada Erkan'ın çektiği net görüntüler kadar net değil. Bazıları maalesef bizde de oluyor. Bilinçsiz sadece yazmak için, yorum yapmak için yapan arkadaşlar işte farklı şeyler, ama incelediğiniz zaman Erkan'ın görüntüsünü hakikaten inceleyin arkadaşlar. Bildiğiniz farklı cisimleri çok net görüntülüyor. Mesela özellikle bu Yuşa Tepesi'nde bir gün kabri ziyarete geldiği zaman, araştırma yapmaya geldiği zaman o çektiği yeryüzünden gökyüzüne giden bir kızılötesi şunun gibi, neredeydi, onu nereye koydum bilmedim, buralarda bir yerdeydi, ama bir yeşil ışığın çıktığı Bir de ben onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. O görüntü için lazer diyenler oldu. Sayfamda ver. Ben Oğuzhan teşekkür ederim. Onun lazer olmadığını delillendirdim. Çünkü yeşil lazer normal kamerayla gözükmediği gibi gündüz güneşinde Sionex'te de gözükmüyor. Yani lazer değil Erkan o. şöyle söyleyeyim, sen Büyükada'da biliyorsun Rum Yetimhanesi'nde dolaşırken Sionex kamerayla kapkaranlık bir ortamdı. O kadar net bir görüntü yakaladın ki biz önce onun, hatırlarsan seninle istişare yaptık. Acaba lens kırılması mı dedik. Daha sonra araştırmalarımızda ve gönderdiğimiz şeylerde lens kırılmasının olabilme ihtimalinin sıfır olduğu. Çünkü kapkaranlık, enerjinin olmadığı bir ortamda. Ya böyle şeyler insanın hayatında ya bir kere denk geliyor ya hiç gelmiyor. Onu sen tesadüf eseri yakalamıştın. Ama sıkıntı burada. Bakın bunda ekran yok. Şöyle açılır ya kameranın ekranları. Ekran yok. Burada vizör var. Bunu böyle bakman lazım. Ama orası duvarın üstü demir. Ben bu kamerayı oradan demirlerin arasından uzatarak çektim. Yoksa ben onu çekerken görmüş olsaydım o görüntü o kadar kısa olmazdı. O görüntünün devamını Burada getirirdim Erkan, ben. bir şey söyleyeceğim. Sionex'te yazalım da o kadar çok reklamını yapıyoruz ki bize birer kamera hediye etsin. Bedava reklam yapıyoruz. Evet. Birkaç yorum okuyayım bakayım, sorular var mı? Meksika'da çıkan uzaylı mumyaları ne dersiniz? Meksika'da çıkan uzaylı mumyalarını ben tamamen bir kurmaca olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin? Ya aslında onunla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Şu ortaya çıktı. Bir kemiği 200 yıllık, sallıyorum tabii rakam. Bir kemiği 200 yıllık, bir kemiği 100 yıllık, bir kemiği 50 yıllık. Yani toplayarak bir araya getirilmiş bir şey olduğu ortaya çıktı. Onun için çok kale almaya gerek yok arkadaşlar. O arkadaş da kendi ülkesinde dolandırıcı, sahtekar olarak nitelendirildi. Ve üniversiteyle beraber bu araştırmayı yaptık dedi. Bunu dediği üniversite açıklama yaptı. Biz böyle bir araştırma yapmadık dedi. Kale almayın. Sadece büyük bir oyun oynanıyor. Bununla ilgili sürekli... Zaten bir sene evvelden falan hep söyleniyordu. Yani UFO'ların geldiğini söyleyecekler, basında şey yapacaklar diye. O senaryo başlatıldı. Yani bir manipülasyon yapılıyor. Şimdi arkadaşlar UFO'lar yoktur demiyoruz. Ama dünya yapımı, insan yapımı UFO'lar var ki bunları ta Hitler yapıyordu. Bugün NASA'yı kuran arkadaşlar eski SS subayları. Çünkü Amerika Hitler'i devirdiği zaman ne dedi? Bu bilim adamlarına dedi ki ya gelin dedi benim bünyemde çalışın ya da hepinizi dedi Nazi olarak yargılayıp asacağız dedi. Bunlar da tabii doğal olarak kabul ettiler.
NASA'yı araştırın, kimler kurmuş. İlk başkanı kimmiş NASA'nın? Hitler'in baş mühendisi. Hitler dünyada ilk roketi yapan adam. Bugün yani Apollo'lar Ay'a gittiyse, eğer gittiyse bu roketleri yapan Hitler'in mühendisleri. Yani NASA'yı kuranlar Hitler'in Ben sana bir şey kendi söyleyeyim, bu yayın mühendisleri. yayınlanmaz. Bu yayını kaldırırlar. Artık bilmiyorum, biz gerçekleri anlatacağız. Evet. Bunlar birçok kitapta da yazıyor arkadaşlar. Anlattığım hiçbir Senin şey kitaplarında da var mı bunlar? var. Ve hiçbiri hurafe değil bunların. Kitaplarını nereden bulabiliriz izleyenler? Bu kitapları ben sizinle paylaşırım arkadaşlar. Bunlar hep NASA'da çalışan. Kanalın ismi neydi? Instagram'daki kanalın ismini de söyle istersen. Instagram'daki adresim galaktik.enerji. Takip ederseniz Oradan sevinirim. Yani dünyada yapılmış, hatta geçen şöyle bir şey okudum arkadaşlar. Gen teknolojisiyle kendi ürettikleri uzaylılar. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten uzaylı. Fakat insan yapımı, geniyle oynanarak icat edilmiş uzaylılar oldu. Bununla ilgili çok uzun yıllardır araştırma, geliştirme yaptıkları. Yani büyük bir kurgu var. Bu ara bizi bu uzaylı şeyle vurmak isteyecekler. Fakat bunların gerçek uzaylılar olacağını zannetmiyorum. Çünkü evrensel yasalar var. Hiç kimse başka bir gezegene müdahale edemiyor. Fakat oradaki işbirlikçileriyle bunları çok rahat yapabilirler. İşte dışarıdan bir bağlantıyla sevgili Serhat abim de dediği gibi karanlık güçler, şeytani güçler Evet. farklı varlıklarla yaptıkları anlaşmalar, işbirlikleri sonucunda dünyaya müdahale ediyorlar. Yani zor günlere giriyoruz. Siz de biliyorsunuz. Et yasaklanıyor, tarım yasaklanıyor. İklim Yapay değişikliği diye çıkartılıyor. bir saçmalık başladı şimdi. Bu arada mutlaka E-Devlet'ten iklim yasasını istemiyorum kampanyasına destek Ben olun. sana bir söyleyeyim, bu yayın kesin yasaklanacak. Yasaklanmaz. Çünkü Provokatörlük 1 milyon imzaya ulaştık. 1 milyon çok ciddi bir sayı. Seçimde çok ciddi bir oy. Tamam, siyasete girmeyelim. Girmiyorum, siyasete girmiyorum ama 1 milyon insan buna imza attı Türkiye'de. Siz de imzalayın. Çünkü bu iklim Tamam, yasası imzalamak isterlerse imzalasınlar. imzalasınlar. Evet arkadaşlar, biraz konuklarımla tabii daha önceden konuşamadım. Kanalımızda böyle siyasi görüşlerimizi hiçbir zaman belirtmiyoruz. Herkes artık okuyacak, herkes araştıracak. Köylülere yazı gitti, hayvanlarınızı kesime verin diye. Evet, çok doğru. Biz bunu bir canlı yayınımızda da yine bahsetmiştik arkadaşlar. Yani bir takım oyunlar oynanıyor, bir takım düzenler yapılıyor. Biliyorsunuz birçok canlı yayında bahsettim. Yapılan ritüeller, şeytanın askerlerini çıkartmak için yapılan ritüeller, şeytanın kapılarını açması, belli isimler var. O isimleri zikredemiyoruz maalesef, zikrettiğimiz zaman YouTube sarı dolar atıyor bize. Şimdi biraz sorularınızı okuyalım. Yorumlarınızı okuyamadım. Arkadaşlar gönül koymasınlar. Süper teşekkürler ve süper sticker'dan maddi destek yollayan dostlar, katıl butonundan gelen dostlar, hepiniz teşekkür ederim. Diğerlerini de bekliyorum. Moderatör arkadaşlarım da çalışsınlar. Manisa Asartepe'de mavi ışık görülür. Bu mavi ışığın içinde yukarı aşağı gelip giden kırmızı harika ışık, halka ışık görülür. Bunu birebir gören asker arkadaşlarımız var. Doğrudur. Onu ben de gördüm aşkar. Arkadaşlar görüntü ve seste sıkıntı yok sanırım. Yayınımızın 49. dakikasındayız. Yaklaşık 1,5 saatlik yayın yapmayı düşünüyoruz. 1,5 saat sonra yayınımızı bitireceğiz. Yuşa Tepesi'ndeyiz. Ziyaretçiler kanalındayız. Sevgili biyoenerji uzmanı arkadaşım Evren ve UFO Hunter Erkan'la beraber. Erhan, çok teşekkür ederim. Boyut kapılarında dünya üzerinde bir geçiş oldu mu? Boyut kapıları hakkında birçok rivayet tabii ki var. Bunlarla ilgili zaman zaman canlı yayınlarımızda şey yapıyoruz. Yaklaşık bir ay oldu. Geceleyin çok yüzünü birden hani uçaklar nasıl arkası. Evet, Erkan Sevim'in videolarını izleyin. Kolay gelsin, ne güzel bir program. Çok teşekkür ederim Raptor. Dostlar, var mı sorularımız? Ben bir de moderatör arkadaşlarımı görmek istiyorum. Bir selam verebilir misiniz? Sevgili eşim Volga burada mı? Ata burada gördüm. Ebru burada mı? Yoklama alacağım. Sorularınız varsa sorularınızı da alayım arkadaşlar. Etrafımız zifiri karanlık. Erkan şu an orada. Dediğim gibi demin gösterdik. Foto kapanımız, night shot kameramız. Bunlar evet okuyamadım şeyini. Doğrudur Metocu. Hepsi buradalar. Çok güzel. 59 RS sağ olsun. Hiçbir yayınımızı kaçırmıyor. Teşekkür ederim. Burada bir Ferdi'cim, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Yine Ziyaretçiler kanalında yeni bir canlı yayında böyle enteresan, böyle gizemli bir yapıyı gördüğümüz için mutlu muyuz? Birçok haberiniz var mıydı? Bu kalıntıları, bu görüntüleri arkadaşlar başka hiçbir sosyal medyada bulamazsınız.
ilk dedim ya sizler için, şimdi 2 haftadır neden video çekmiyorum? 2 haftadır araştırmalar yapıyorum. Çok değişik yerler buldum ve bu çok değişik yerlerden yakın önümüzdeki hafta inşallah başlayacak. Arka arkaya videolar gelecek. Rum Yetimhanesi hakkında araştırmamıza devam ediyoruz. Bu Deniz hakkındaki araştırma devam ediyoruz. Ve değişik konuları. Deniz Dönmez, çok iyi, emeğinize teşekkür ederim Deniz. Oğuzhan Aslan, Rezzak hoş geldin. Geçmiş olsun bu arada. Kübra Bayra hoş geldin. Kübra Baydı. Dünyanın bazı şeylerinde kayalarda bir şeklinde kapılar var. Evet, Aşkar Yurtbeyli çok şeyler var. Yuşa Hazretleri'nin gizemiyle ilgili, piramit, Yuşa Tepesi'nde olduğu rivayet edilen piramitle ilgili sorularınız var mı? Konuklarıma sorularınız var mı? Yorumlarınızı videonun başından beri okuyamadım. O yüzden kusura bakmayın. Fatih, şöyle söyleyeyim sana, burayı bulamazsın ormanın içinde ve çok engebeli bir yol. Biz buraya gelene kadar bayağı bir yorulduk ve çok sık ağaçlar var. Şu an Tolga bulunduğumuz yer zaten bulduk. Böyle bir yapıyı bulduk ve bu yapıyı sizlerle paylaştık. Ama bir gece buraya gelip gece yarısından sonra, şimdi Erkan'ın çektiği görüntüler önemli. Naşat kamerada ve foto kapağında nasıl enerjiler yakacağız? Şu an mesela ben burada çok yüksek enerji alıyorum. Evren de alıyor. Evet. Burayla ilgili bir mutlaka gece burada bir çekim yapmayı düşünüyorum. Çünkü aşağılarda da yerler var. Oraları da göstermek istiyorum. Aşağılara inemiyorum çünkü ciddi anlamda internet sıkıntısı var. O yüzden sabit noktalarda olabiliyoruz. Kusura bakmayın. İsterseniz yeni gelenler için şöyle yapayım. Tekrar şöyle hem konuşarak hem de görüntü görmek açısından şöyle yapalım. Tekrar bir şöyle güzel bu tarihi yapıyı ilk defa göreceğiniz. Şu an düşünsenize binlerce yıldır kimsenin, birçoğunuz Yuşa Hazretleri'ni ziyarete gidiyorsunuz. Yuşa Hazretleri'ne çok yakın mesafede böyle bir yapının olduğunu eminim ki birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Erkan şu an ses frekansları yolluyor. Bakın öyle yeni gelenler için dolaşıyorum tekrar. Çok ciddi ormanlık bir alan. Şöyle bakın, hatta eğer şöyle internet izin verirse verdiği yere kadar dolaşırken bildiğiniz gibi yorumları okuyamıyorum çünkü önüme bakmak zorundayım. Engebeli ve ormanlık bir yerden bakın, yukarıdan yuvarlanmış bir taş. Engebeli bir yol. Şöyle şuralarda bakın hep kalıntılar ve taşlarda o kadar. Mesela bakın şurayı göstermek istiyorum size. Bunu videoya saklamıştım. Ama madem öyle göstereyim. Mesela şuradan, bilmiyorum görüyor musunuz ama içeriye giden bir dehliz var. Duvar var bakın. Yapı. Birçoğu tabi toprağın altında kalmış arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman zifiri karanlık bir ortam. Şuradan uçmadan inebilirsem bakın, muazzam bir yapı. Koca duvar yıkılmış. Aşağılarda da tabii bir takım görüntüler var. Şöyle baktığınız zaman şöyle bakın. Umarım arkadaşlar, her zaman dediğim gibi dua her şeyin anahtarıdır. Böyle yerlerde soruyorsunuz ya, nasıl dolaşıyorsun diye. Dua. Allah. Mesela bakın burada altlara giden dehlizler var. Burada yalnız şu ağaçlar kesilmiş. Niye kesilmiş onu çözemedim. Şöyle baktığınız zaman yani tabii internet kesiliyor. O yüzden sabit noktadayım. Yeni gelenlere göstermek istedim. Şurası mesela, tabii bunun altı kazılsa arkadaşlar
Şu sütun surların altında mesela şöyle bir örnek göstereceğim. Bakın. Burası bir kuleymiş. Ve aşağı doğru inen merdivenler. Ama tabii toprakla şunda bunda kapatılmış. Erkan gördüğünüz gibi gökyüzünü taramaya devam ediyor. Eminim ki güzel görüntüler yakalayacak. O yüzden şöyle bakın. Zaten şu taşlara baktığınız zaman arkadaşlar burada mesela bakın ne maksatla yapılmış. Belki de şu deliğin oraya sütun işleniyordu. Mesela şu mermer, şu anahtar gibi bakın. Bildiğiniz anahtar deliği gibi. Şu şekiller, şunlar hepsi muazzam. Şuradaki bakın desenlere bakın. Evet. Oturalım. Evet dostlar. Evet, rivayete göre Yuşa kabrinin bir iki yerde daha olduğu söyleniyor. Serhat Yuşa Tepesi'nin altında Hazreti Süleyman Tapınağı. Yani birçok da bir rivayetler var arkadaşlar. Ne o? Taş mı çekeyim mi? Bu da bunun bir parçası, kopmuş. Ha, kopmuş mu? Şimdi şu yorumlarınızı biraz okuyayım. İyi yayınlar dilerim. Orası Yuşa Tepesi değil, bir gün akşam. Orası Yuşa Tepesi değil, bir gün okuyamıyorum ya. Bir gün açıklanacak. Orası İsa Tepesi. Hakikatte Yuşa denilen gerçek saptırıyor. Saygılarımla. Biz şu an herkesin bildiği Yuşa Tepesi. Bazen bildiklerini söylememek, zamanında söylemek daha iyidir. Biz şu an herkesin bildiği Yuşa kabrinin olduğu Yuşa Tepesi'ndeyiz ama hiç kimsenin daha önceden görmediği eski bir kalıntılardayız. Yani bir manastır, bir kale olabildiği düşünülen bir manastırdayız. Bizim buradaki görevimiz sevgili Erkan Sevimli ile Yuşa Tepesi'nin gizemlerini aydınlatmak. Dualarımız seninle. Teşekkür ederim. Abi köy videoları ne zaman gelecek? Harun inşallah yakın zamanda gelecek. Arkadaşlar nasılız? İyi mi? Yayınımız iyi mi? Mümkün olduğu kadar dostlar katıl butonundan kanalımıza katılıp maddi destekler beklerim. Süper stickerlardan, süper teşekkürlerden desteklerinizi bekliyoruz. Konuklarımıza son günlerde bakalım yaşanan maden veya altın buluntularıyla ilgili ne düşünüyorlar? O konulara da yavaş yavaş gireceğiz. Bu akşam müsaade ederseniz Yuşa Tepesi ve Yuşa gizemleri hakkında sorular sorarsanız dediğim gibi yayının başında da şimdi her dakika aksiyon olmaz Taner. Biz aksiyon için aksiyonlu videolarımız oluyor. 2 haftadır video çekemediğim için şu an bu kalıntıları hangi kanalda gördün Taner'cim? Daha nasıl bir aksiyon istiyorsun? İlla cinleri mi görmek istiyorsun? Cinleri zaten göremeyeceğinizi söylüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan daha güzel aksiyon ne olsun? Yuşa Tepesi'nin çok yakınında ormanın içinde çok eski bir kalıntı. Zaten Harun Erkan frekansı verdiğinden beri gökyüzünde acayip büyük ihtimal o şimdi birçok görüntü yakalamıştır. Onları yayınlayacaktır. Dostlar yaklaşık bir saatimiz doldu. Yavaş yavaş yayınımızı bitireceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Zaten Erkan'ın yakaladığı görüntüleri mutlaka Erkan kanalında şey yapacaktır. Yorumlarını okuyamadığım dostlar için internette sıkıntı var. Fazla şey olur inşallah. Şimdi öncelikle kimler burada bir isimlerini okumaya çalışayım. Ahmet Arslan. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Canlı yayınımı yalnız bırakmadınız. Teşekkür ederim. Onlarla ilgili farklı yayınlar yapacağız arkadaşlar. 20 Eylül söylentisi Mehmet. Ülker. Görüntü gidiyor. Evet internetten dolayı sıkıntı. Böyle ortamlarda canlı yayın yapmak çok riskli arkadaşlar. Teşekkürler Lazio. Emir teşekkürler. Dönmeyen yıllar teşekkürler. Banu teşekkürler. 59 RS teşekkürler. Böyle yerlerde canlı yayın yapmak çok risklidir. Çok düşündüm yapayım mı yapmayayım mı. İnternetin arada sırada kesilip geleceğini biliyordum. Bunu daha sonra video olarak yayınlamayı düşünüyorum. Rezzak teşekkür ederim. Metocu teşekkür ederim. Şimdi konuklarıma son sözlerini vereceğim. Daha sonra yayını bitireceğim.
Evet Firebird, ben de çok heyecanlandım böyle bir yeri bulduğum için. Dediğim gibi videolarımız yakında gelecek. Çok değişik videolar gelecek. Ama her şeyin bir zamanı var arkadaşlar. Bazı şeyleri buluyoruz, bazı şeyleri araştırıyoruz. Yayınlayacağımız zaman çok önemli. Çünkü ben biliyorsunuz Ziyaretçiler kanalını açtığım günden beri hep şundan vazgeçmedim. Doğrudan vazgeçmedim. Doğru olacağız dedik. Kimsenin gitmediği yerlere gideceğiz dedik. Ve Allah'ın izniyle gittik. Lazio, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, isterseniz Erkan'cığım gelin yavaş yavaş yayını kapatalım. Son sözlerimizi alalım. Enver'cim sen gel istersen. Zeynel Abidin teşekkür ederim. Zehra teşekkür ederim. Şimdi Enver'cim gel istersen sen de. Otur. Son sözlerini alalım. Neler söylemek istersin? Bu akşam Ziyaretçiler kanalındaydık. Evet. Bu akşam konuğumuzdun. ben öncelikle Erkan Sevimli'ye, Serhat abime çok teşekkür ediyorum. Beni de böyle bir araştırmaya, böyle bir keşfe dahil ettikleri için çok mutlu oldum. İnşallah bundan sonra da sık sık beraber olacağız. İnşallah. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Ülkemizde o kadar çok enteresan, o kadar gizemli yerler var ki, yani belki bizim üçümüzün ömrü bile bunları araştırmaya, ortaya çıkarmaya yetmez. Ama elimizden geldiğince çok yere gideceğiz, çok yer göreceğiz. Bu yayını izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Erkan abimizin çektiği görüntüleri de izlediğiniz zaman eminim çok şaşıracaksınız. Bakalım neler yakaladı. Bakalım neler yakaladı. Ben de merakla bekliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Keyifli bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Erkan'cığım. Evet, buradan gündüz görüntüsünü çektim. Onu yayınlayacağım. Gündüz çekilmiş görüntüsünü de izleyeceksiniz. O patika yolu, dikili taşın olduğu yeri. Ben o yeşil görüntüyü aldığımda burada böyle bir yapı olduğunu bilmiyordum. Serhat tabii buraya daha önce gelmiş. Ama o da bu yapıyı ilk kez beraber keşfettik yani. Ondan sonra ve Serhat'a ben o yeşil ışığın çıktığı konumu gösterdim. Önce türbeye gittik, yerini bildiğim için. Ben o bir de onu söylemeyi unuttum. Ben onu çıplak gözle görmedim. Çekerken de görmedim. Daha sonra PC'den izlerken yakaladım. O noktayı gösterdim ve o noktadan sonra buraya ulaştık. Serhat da o ışığın çıktığı noktanın burası olduğunu doğruladı. Ve böyle bir yapıya ulaştık. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra bu tarz yapılar zaten daha önceki antik diğer yapıların üzerlerine yapılıyor. Böyle de bir bilgi var. Burasının araştırılması lazım ama şöyle bir durum var. Videoda da göreceksiniz arkadaşlar. Burada birçok yeri kazmışlar. Defineciler kazmış. Yani buradan sesleniyorum yetkililere, bu Definecilerin önlerine geçelim. evet, yani buraya Tarihi yok etmesinler. önlem alınsın. Burada birçok çukur gördüm. Kamerayla da çektim, onu da yayınlayacağım. Yani bu gün yüzüne çıkarsa buradaki yapı ve buradaki gizem, defineciler durdurulabilir belki. Çünkü Tarihi talan etmiyor. tarihimizi çalıyorlar. Çok üzülüyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Sahip çıkalım buralara yani. Erkan'cığım teşekkür ederim. Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalında bir canlı yayında Yuşa Tepesi'ndeyiz. Antik bir manastırdayız. Gizemleri konuştuk sevgili Evren'le, sevgili Erkan'la. Yayına katılıp yorumunu okuyamadığım tüm dostlar. Erkan onu çok araştırdı. Değişik bir sistemden şey yapıyor. Fatih, Erkan, UFO Hunter Erkan Sevimli diye yazarsan hem YouTube'da hem Instagram'da bulabilirsin. Dediğim gibi sizler için değişik yerler araştırmaya devam edeceğiz. Maddi katkıda bulunan tüm dostlara teşekkür ederim. Yorumlarını cevaplayamadığım dostlara teşekkür ederim. Yeni videolar çok yakında, yeni dosyalar çok yakında. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.